Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bu videomuzda Bollinger Bandı'nı inceleyeceğiz ve buradaki alsat sinyallerine bakacağız. Trend takibi nasıl yapılıyor? Bunlar hakkında bilgi edinmeye çalışacağız. Şöyle hemen yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar kendi analizlerimiz, düşüncelerimizdir diyelim ve artık grafiğimizi açalım. Pegasus üzerinden anlatmaya çalışacağız. Bollinger, şu göstergeler kısmından Bollinger yazdığımızda Bollinger bandları diye bir kısım çıkıyor. Buna tıkladığınızda açılıyor Bollinger bandı. Bu bandın üst kısmı ve alt kısmı var. Bir de ortasında pivot noktası var. Tabii ki üst kısma çıktığında pahalı, alt kısma geldiğinde ucuzlamış oluyor. Ve pivot noktası da orta kısım, ortadan da bazen destek ve direnç görevi görüyor. Bollinger bandı kısaca bu kadar ama nasıl kullanıldığı çok önemli. Çünkü Bollinger bandını dikkatli bir şekilde kullanılırsa ve sadece tabii yalnız başına yetersiz kalıyor. Hemen belirteyim onu da. Farklı indikatörlerle birlikte kullanılırsa çok iyi bir şekilde ne yapılabilir? Kazanç elde edilebilir. Çünkü birçok ticaret yapan kişiler bunlardan faydalanıyor diyebiliriz. Peki şimdi biz neleri takip edeceğiz peki Bollinger bandında? Şöyle yapacağız. Bollinger bandı daralması bizim için önemli. Ve ben mesela pivot noktasının trend takibini çok önemsiyorum. Orası da bizim için çok önem arz ediyor. Bakın şimdi Bollinger bandı şöyle burada mesela genişlemiş. Burada genişlemiş. Yani fiyat akıcı bir hareket yapıyor. Ama Bollinger bandı bakın şu bölgede ne yapmış? Daralmış. Yani şu bölgeye baktığımızda bu bölge daraldığını görüyoruz. İşte bu daralma bizler için faydalı oluyor. Niye? Fiyatın sıkıştığını ve artık bir yöne doğru patlayacağını bize ne yapıyor? Sinyalini veriyor. Yani bu akümülasyon, bu birikim bir tarafa doğru kırılım yaklaşacağını, yani o zamanın geleceğini bize bildiriyor. Ve buradan sonra ne olmuş? Bu akümülasyon aşağı doğru kırılmış. İşte bazen yukarı doğru kırılır, bazen aşağı doğru kırılır. Tabii onu kestirmek çok önemli. Bu günlük bazda bakıyoruz. Peki şöyle haftalık ve daha büyük bazda bakmanın ne önemi var? Onu da ileriki zamanlarda şöyle videonun ileri zamanlarda söyleyeceğiz. Şimdi ilk orta hali günlük bazda bakın şöyle buradan kırılım geliyor. Buradaki sıkışıklık artık aşağı doğru kırılıyor ve şu da bakın pivot noktasının üzerine atıyor. İşte mesela şuradaki pivotun üzerinde kalıcı olduğunda artık biz buradan bir trendin başladığını söyleyebiliriz. Bakın Bollinger bandının üst kısmına geldiğinde dikkat edin satışıyor. Bakın üst kısmına geldiğinde satışıyor. Üst kısmına geldiğinde satışıyor ve tekrar Bollinger bandı kendi yani band kısmının içine fiyatı hapsediyor. Demek ki Bollinger bandı fiyatı bakın şurada da alt kısmına geldiğinde kendi içinde tekrar ne yapmış? Dönmüş bandın içerisinde hareket etmiş. Yani aslında Bollinger bandı bir fiyatın ne kadar yukarı veya aşağı reaksiyon gösterebileceğini de bize bildiriyor. Bakın burada da aynı şekilde çok yukarı gittiğinde içine döndüğünü ve burada artık kar satışı geldiğini görüyoruz. Bakın burada da kar satışını geldiğini görüyoruz. Yani üst ve alt kısmı bu şekilde. Ama orta kısmı da trend takibi sağlıyor. Mesela şuradan aldınız, bu pivot noktasından aldınız ve pivotun bir daha altına düşene kadar elde tutacaksınız. Bu bir trend. Bakın bu trendin başladığını gösteriyor. Buradan aldığınızda şuraya kadar elde tuttunuz. Bakın %64'lük bir kar getirisi sağladı. Hatta üst kısmından bakın şuradaki trend takibi böyle yapılır. Bollinger bandında ben böyle kullanıyorum. Bakın üst kısmından fazla aşırı bir şekilde gittiğinde buradan kar satışını yaptınız. Mesela 58'den aldın, 2 gün düştü, buradan aldın veya bekledin. Pivot noktasının değmesini bekledim. Bakın şurada pivot noktası çok yaklaşmış mesela. Hemen yukarı doğru kendini atmış. Yine burada bakın pivot noktasını ne yapıyor? Test ediyor. Orta bandı bakın. Şurayı test ediyor. Tekrar kendini yukarı attığını görüyoruz. İşte bu şekilde hareketler bunlar kullanılabilir hareketler. Yani fazla yukarı gittiğinde bandın dışına açtığında fiyat satışıyor veya altına açtığında tekrar alım geliyor. Eğer burada bir trend varsa yukarı, bazen bu aşağı yönlü de olabilir. Düşüş trendi de olabilir. Yukarı doğru gittiğinde bakın artık pivot noktası bizim ne yapıyor? Desteğimiz oluyor ve destekli bir şekilde pivot destekli trend takibi diyoruz biz buna. Pivot destekli trend takibi ta ki kırılana kadar şu bölgede kırılıyor.
Oraya kadar tutuyoruz. %64'lük bir kar getirisi sağlıyor. Tabi bu arada da al satlar yapılabilir. Burası kırıldıktan sonra bırakıyoruz arkadaşlar. Buradaki hareketin geneline bakmak lazım bir de. Şimdi burada da yine eğer buradaki fiyat hareketine dahil olmak isteyenler şuradan da bir kar elde etmiş olacaklar. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de zaman, hani büyük zaman dilimine bakalım. Şöyle bakın, büyük zaman diliminde eğer haftalıkta, bakın haftalıkta bir al geldiyse şuraya bir işaret koyacağım. Bakın dikkat edin. Şuraya bir işaret koyuyorum. Bakın buraya bir de şuraya bir işaret koyacağım. Bakın burada bir düşüş, bakın uzun vadede bir trend takibi yapıyoruz. Bollinger Bandı'nın pivot noktasının altına indi bakın. Burada bir kapanış geldi. Artık biz deriz ki buradan bir düşüş geliyor. Her yukarı çıkmaya çalıştığında fiyat, bakın şuradan geldi, yukarı çıkmaya çalıştığında bakın pivot destekli trend takibi yaptığınızı düşünün. Buraya çıkmaya çalıştığında buradan red diyor. Bakın red diyor. Yine aşağı geliyor. Buradan yine red diyor. Ta ki üzerinde kalıcı hale gelinceye, yani ta ki şu bölgede kalıcı haline gelinceye kadar bu böyle devam ediyor. Trend takibi bu şekilde yapılabiliyor. Yani aşırı düştüğünde de şu bölgeden mesela gördünüz. Çok Bollinger bandının dışına taştı. Buradan aldığınız şöyle küçük, ta ki pivot noktasına kadar %18'lik bir kar da elde edersiniz. Ama tabii ki düşen trendde almak çok riskli bir harekettir. Onu da tabii o riski göze alanlar ticaret yapabilir orada. Şimdi buradan düştü aşağı geldi. Şurada bize al verdi. Trend takibi yapıyoruz. Bakın bu bölge bizim için önemli. Ta nereye kadar? Bakın buradan aldığımızda şuraya kadar tutmuş olsak %170'lik bir kar getirisi sağlıyor bize. Tabi şuralarda bakın altına doğru sarkmalar oluyor ama tekrar üzerine attığında tekrar trendin devam edeceğini söyleyebiliriz. Şimdi bakın büyük sinyal küçüğünü yutar diyoruz. Buradaki trend hiç bozmadı. O zaman günlükteki her düşüş bizim için ne olacak? Alım fırsatı olacaktı. Her düşüşü kullanmamız gerekiyor. Yani ne olarak? Al fırsatı olarak. Bakın burada iki tane bölüm çizmiştik. Şöyle bir de haftalıkta bakalım. Şöyle yakın bir şekilde bir daha çizmek istiyorum. Şurayı bir temizleyelim arkadaşlar. Şu bölgeyi kullanmıştık. Bakın buradan büyük zaman dilimi ile küçük zaman dilimi arasındaki farkı göstereceğim. Şöyle iki yer belirleyelim. Şimdi günlüğü açıyorum. Yani küçük zaman diliminde nasıl hareket etmiş. Büyük zaman diliminde hiç sat gelmedi arkadaşlar. Ve küçük zaman diliminde bakın bazen sat geliyor, bazen ala dönüyor, bazen sat geliyor. İşte bu büyük zaman diliminde haftalıkta trend takibi yapıyorsanız buradaki düşüşler hep alım fırsatı oluyor bu şekilde. Ta ki bizi buraya kadar, bakın şuradan başlayıp devam ettiriyor. Günlükte ise birçok sat al var ama bunlarla pek uzun vadeci yatırımcıysanız bunlar sizi pek ne yapmaz, pek de ilgilendirmez. Siz devamlı kar etmeye çalışırsınız. O yüzden mümkün olduğunca eğer gerçek yatırımcı, yani günlük al sat yapmıyorsanız, gerçekten bir yatırım yapıyorsanız haftalıkta Bollinger bandının daha iyi çalıştığını söyleyebilirim. Ve takiplerinizi de haftalıkta ve aylıkta yaparsanız, uzun vade olarak ya da orta vade olarak yaparsanız daha yüksek kazançlar elde edeceksiniz. Yine buradan bakın şöyle bir düşüş bölümü ve buradan yine bakın trend başlıyor. Burada bir akümülasyon olduğunu görüyorsunuz. Tabi diğer indikatörler de bunu birleştirmek lazım. Ve buradan sonra başladığında şu bölgeye kadar hiç sat vermiyor. Burası 30 seviyeleri, burası ise 70 seviyeleri. Çok güzel kar getirisi oluyor. Ve şimdi BTC'ye bakacağız arkadaşlar. Yani sadece bu şeyde çalışmıyor. BTC USD olsun. Bu sadece işte şöyle buraları bir temizleyeceğim. O önceki benim çizimlerim kalmış. Bu sadece borsa hisselerinde değil, indikatörler, Bollinger bandı mesela bu kripto paralarda da çok güzel bir şekilde sinyaller verebiliyor. Mesela şurayı bakın, şuradan izleyebilirsiniz. Bakın burada eğer pivot destekli bir haftalıkta bakın bir trend takibi yapıyorsak pivota geldiğinde alım yapmamız, bakın şuradan çok güzel bir kar getirisi %135 mesela şuradan bakın pivot noktası ne güzel çalışmış haftalıkta.
Şuradan aldığınızda bayağı bir yukarı gidiyor. Yani %400'lere falan varıyor. Güzel bir takip ediyor. Ta ki şurada artık işin bittiğini anlıyoruz artık. Burada bitiyor trend. Yine en son mesela büyük yine boğa dönemi. Bakın şu 3000'den giden hareketi de mesela burada dahil olanlar ne kadar kazanmışlardır? Eğer böyle bir Bollinger bandı destekli bir hareket yapıyorlarsa, bir ticaret yapıyorlarsa %179, en tepesini de satamadıklarını düşünüyorum mesela. %179'luk bir kar getirisi oluyor. Ta ki şurada kırılana kadar. Peki şimdi günümüzde mesela en son boğaya da bir bakalım. Buradaki daha önce paylaşmıştım. Bunun gerçek ekmeğini yiyenler oldu. Daha önceki videolarımda bunu paylaştığımda. Buradan yine karı %400'lük bir kar getirisi. Bakın burada da yine çalıştı. Haftalıkta özellikle çok güzel çalıştığını söyleyebilirim. Burada da yine destekten döndüğünde %60'lık bir kar getirisi oldu. Bollinger bandının. Evet, peki şimdi ne oluyor? Şimdi de yine çalışıyor arkadaşlar. Şurayı kırdıktan sonraki bakın burada hep al. Peki buradan mı almalıyız? Hayır, buradan almamalıyız. Pivot desteğinde ne yaptığını görmeden alım yapmak doğru olmaz. Önce bir desteği gelsin. Önce bir desteği gelsin. Burada dönüşü olacak mı olmayacak mı diye bakabiliriz. Ondan sonra çünkü bakın bazen desteğin üzerine bakın pivotun üzerine atabilir. Bakın şuradaki gibi. Ondan sonra ne yapabilir? Tekrar aşağı doğru kırabilir. Şimdi bunun üzerine birkaç hafta kalması evet ümitlendiriyor. Ama daha başka tabii ki indikatörler de al vermesi olması lazım. Bakın şimdi MACD'yi açtım. Burada da bir al var. Burada da bir al var. O yüzden şuradaki hareket çok önemli. Ama aylık bazda baktığımızda bakın aylık da önemli. En büyük yani en büyük sinyal. En büyük sinyal şu an sattı arkadaşlar. Yani bakın MACD de sattı, bu da sattı. O yüzden buradaki hareketler şu an şöyle Bollinger daralmadıkça bakın şurada daralmıştı, bayağı bir daralmıştı Bollinger bandı. Ve buradan büyük bir rally geldi. Aylıkta aldı. Yani hiç korkmadan yıl sonuna kadar burada tutabilirdin mesela fiyatları. Ama şu an öyle diyemem. Bollinger bandı çok geniş bir alanda bakın şöyle çok geniş. Pivot noktası zaten şurası yani 33.000 civarı. 33.000'den sonra red diyebilir. Çok rahat bir şekilde red diyebileceğini söyleyebilirim. Büyük zaman diliminde. Haftalık olarak da şu an al var ama çok güçlü bir al değil. Ama buradaki al çok güçlü aldı. Neden? Çünkü aylıkta pivotun üzerindeydi. Haftalıkta da al vermişti. O yüzden düşüşler hep alım fırsatı olarak karşımıza çıkıyordu. Bollinger bandının sinyallerine göre. Ama burada Bitcoin'e baktığımızda aylıkta sat. Yani herhangi bir trend yok. Bollinger bandı çok geniş. Haftalıkta gelen al da sata dönebilir. O yüzden şu an zayıf yani. Buradaki al daha büyük sinyal, daha küçüğünü yutacağı için buradaki al sinyali çok da ne olacak? Çok da güvenli olmayacak. Yani uzun vadede ben kriptoya yatırım yapayım diyenler dikkatli olması gerekiyor. Birdenbire çok sert düşüşlerle ne yapılabilir? Karşılaşılabilir. Bu niye böyle düştü? Diyenler için de bir cevap olsun. Aylıkta sat var arkadaşlar. Herhangi bir trend yok. Yani en büyük vadede. Haftalıkta da evet güzel. Yine yükselişler sağlanıyor ama bu yükselişler uzun soluklu olmuyor. Bunun nedenini de söylemiş olduk. Yine başka bir mesela Gerel'e bakalım. Gerel. Haftalıkta şöyle. Önce bir aylıkta bakalım Gerel'e. Bakın şuraya önemli mesela. 5.5 civarı. Buradan bir trend başlangıcı var. Aylık bazda. Şuradan da yapabiliriz. Ben bu en son yapılan hareketi seçeceğim. Burası 5.5. Şimdi haftada bakalım. Haftalıkta trend takibi yaptığımızı düşünelim. Bakın. Burası tam bir alım fırsatı. Niye? Aylıkta artık ne oldu? Bir trend başlangıcı oldu. Bir sinyal geldi. Bakın şu düşüş mükemmel bir alım fırsatı oldu. Haftalıkta da bir al var çünkü aylıkta da al var. O zaman uzun soluklu bir yükseliş gelecek demek ki. Ne kadar gelmiş arkadaşlar? %100 kar getirisi olmuş. İşte uzun soluklu yatırım böyle oluyor ve böyle güzel bir şekilde kar getirisi oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Yine bu bütün
piyasalarda yani grafiği olan uzun vadede önemlidir. Uzun vade grafiği mevcut olan bütün piyasalarda kullanılabilir. Tabi bazı hisselerin böyle hareketleri, karakteri uygun olmayabilir. Bazıları ise tam uyumlu bir şekilde çalışabilir. Onu siz çözeceksiniz. Diğerlerine de uygulayabilirsiniz. Bollinger Bandları önemlidir. MACD ile veya diğer indikatörlerle ne yapılır? Yani birbirine destekler biçimde eğer analiz edilirse daha güzel sonuçlar elde edilir. Tek başına tabii ki Bollinger Bandı yeterli değil. Bakın burada fake hareketler de var. Bunları siz çözümleyeceksiniz arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olur. Güzel bir video hazırlamak istedim. Sağlıcakla kalın.